Selam, yine ben. Bugün biletimi aldım. Konsere gidiyorum. Hollanda'daki yerleşemedim. Hollanda'daki ikinci konserim olacak. Gittiğim biletli konser daha doğrusu. Kamusal konserleri pek saymıyorum. Şubat'ta gitmiştim Anthrax'e. O günden beri ne konserler kaçtı ne konserler. En üzüldüklerim Saint Vitus adlı Amerikalı doom metal grubu. Oldukça kült arkadaşlar kendileri. Sonra Roast the Boss geldi. Manowar'ın orijinal kadrosundan, hatta kurucularından bir tanesi. 80'lerdeki esas olanlarından bir tanesi. O geldi klasik Manowar şarkılarını çalmaya. Selda Bağcan Amsterdam'a geldi. Aylardır bekliyordum o konseri. Haziran ayında geldi. Niye gidemedik bilemiyorum. Herhalde Hadiye ile beraber gidecektik. 2 kişi başına 35 euro biraz o dönem için bize fazla gelmiş olabilir. Ama gelmişken bir de Utrecht'e uğrasaydı, Utrecht'te bir tane konser verseydi fena mı olurdu? Çünkü 35 euronun içerisinde bir sürü indie grubu vardı, değişik gruplar vardı. Biz oraya sadece Selda Bağcan için gidecektik. Olmadı. Amerikalı Pentagram grubu gelecekti. O iptal oldu. Benim gidemememi bekleyemeden. Yine Florida'dan bir merhaba. Florida'dan bir death metal grubu Morbid Angel gelecekti. Temmuz ayının sonunda. Gitme olasılığım çok düşüktü ama yine ben gidemeden onların konseri iptal oldu. Pasaportla ilgili sorunları çıkmış. Bu arada Pentagram'ın iptal olmasının sebebi biraz kriminaldi sanırım. Ondan sonracığıma düşünüyorum başka nelere gitmedim. Kvelertak diye bir grup var. Norveç'ten de yanılmıyorsam. Headbang dergisine yazısını yazmışlığım vardı kendilerinin. Eğlenceli bir grup. Black metal motiflerini rock and roll eğlencesiyle bir araya getiren hiperaktif bir gruptu. Gidemedim. Bir daha Metallica'nın altında gelecekler Eylül ayında ama ona da paramız yetmez diye tahmin ediyorum.
Don't write in starlight, as the words may come out of you. Don't hide always, you may find the key that opens up your soul. Don't go hello. Don't smell the flowers, they're an illusion to make you lose your mind. Don't treat them women, 'cause they'll only bring you. Bu akşam Dio'nun dadaşları diyebileceğim Last in Line grubu var. Vivian Campbell ve davulda Vinnie Appice. Onun da soyadının nasıl okunduğunu bilemedim şimdi. Bu iki arkadaş orijinal kaldı. Jimmy Bain'i geçtiğimiz yıl başlarında kaybetmişiz. Araştırırken yeni öğrendim. Haberim olmamış. Bir eleman daha olacaktı. Soyadı Schnell'li bir şeydi sanırım. O önceden ayrılmış zaten. Dolayısıyla 5 kişilik kadronun 2 kişisi Dio'nun en klasik dönemlerinde kadroda bulunmuş, çalmış müzisyenler. Zaten konserin şarkı listesinde dayanamadım, baktım. 4-5 tane grubun kendi yazdıkları şarkı olacak. Bir yandan orijinal bestelerle albüm yayınlamaya devam ediyorlar. Gerçi bir albüm yayınlamışlar. Ve konserin geri kalan bütün şarkıları hep Dio'nun klasik albümlerinden derleme şarkılar. Daha doğrusu ilk 2 albümünden We Rock albümü ikincisiydi. Birincisi The Last in Line albümü ikincisiydi. Birincisinin adını şu anda hatırlayamamam, bir rezalet. Neyse, şarkıları biliyorum en azından. Adıyla, sanıyla, sözüyle, özüyle konserde umuyorum ki kendimizden geçeceğiz.
Ja, nu wel, nu eventjes. Ja, zeg maar. Ja, zo'n klein zaaltje is leuk. Ik wil dit 1000 keer mooi. Dion'un şarkılarında fena coştuk. Aralarda kendi şarkılarını çaldılar. Last in Line. Evet, kendi şarkılarını çaldıkları zaman tabii bilmediğim şarkılar olduğundan tempo düştü ama önceki grup, bak isimlerini unuttum yine. Önceki grup İngiltere'den gelen bir grup. Onların bestelerini, özgün bestelerini hakikaten çok beğendim. Gidip hemen abonesi olduğum aylık müzik servisinden kendilerini, albümlerini arşivime ekleyeceğim, dinleyeceğim. Ama Last in Line'ın kendi besteleri doğrusu Dion'un klasik albümlerindeki efsane şarkıların gölgesi altında kalmış durumda. Tarafsız sahada dinleyip bir sonuca varmakta fayda var. The Last in Line'ın orijinal elemanları Vivian Campbell bas gitarda, Vinnie Appice nasıl okunduğunu bilmiyorum. Davulda Vinnie abi diyeyim ben ona kısaca. O ikisi eski nesil olduklarını nasıl tiplerden fark ettiriyorlar ya. Hakikaten saç baş mimikler, ağız burun. Ya adamlar hakikaten biz eski toprağız diye bağırıyorlar hiç konuşmasalar bile. Yanındaki arkadaşlar da çok genç değil aslında. Muhtemelen 40'larına merdiven dayamış, hatta 45'ine merdiven dayayan insanlar olsa gerek. Ama işte yanlarında bayağı genç kalıyorlar. Last in Line'ın vokali ilk başta sahneye çıktığında biraz yadırgadım ama şarkılar ilerledikçe hakikaten ısındım, sempatik geldi. Hatta kendisine isim bile taktım. Kendisi adeta bir tombul bir Bruce Dickinson. Hakikaten Bruce Dickinson surat simasına çok benziyor ama birazcık topluca. Bir an için en çok coştuğum şarkının 4. ya da 5. sırada çalınan Don't Talk to Strangers olduğunu düşündüm ama sanırım kapanış şarkısı, ben Bici Bis'ten saymıyorum, konserin bir parçası artık onlar, kimse kimseyi kandırmasın. Konserin ve Bic'in her şeyin sonunu işaret eden kapanış şarkısı We Rock.
Orada coştum artık zaten. Bu Beast'lerin tek avantajı, insanlar ilk vedadan sonra biraz dağılıyor. Eğer 4. 5. sıralardaysanız bir gıdım daha öne gelme imkanı bulabiliyorsunuz. Ben de bu şekilde 2. sıraya kadar gelebildim. Last in Line'ı dinlerken, izlerken aklıma ilginç bir şekilde Maiden United grubu geldi. Iron Maiden'ın şarkılarını akustik enstrümanlarla tekrar yorumluyorlar. Hatta piyano kullanıyorlar, sadece gitar da değil. Onların İstanbul'daki konserine denk gelmiştim. Anthrax vlogunda olduğu gibi burada da Rıza'ya selam göndereyim. Rıza, eğer bu videoyu izliyorsan selamlar, bayağıdır konuşmuyorduk. Ve Maiden United konserini hatırlatırım. Durak'ta gerçekleşmişti. Daracık bir ortam. Daracık bir sahne. Ama dip dibeydik. Ne güzel samimi bir ortamda konser dinlemiştik. Benim bayağı hoşuma gitmişti. Bay Wilson vokalde o kadar hisli hale gelmesine rağmen Maiden şarkıları akustik formda oldukça matrak bir abimizdi. Hatırladım, hoş bir hatıra oldu. Yani sonuçta yine bir heavy metal'in klasikleşmiş isimlerinden birinin şarkıları işinin ehli insanlar tarafından coverlanıyor. Bu coverlar için ülke ülke dolaşılıyor. Bu benzerlik açısından muhtemelen Maiden United zaman zaman hatırıma geldi konser esnasında. Paralel bir evrende şunu da düşündüm. Bir yandan Dio Disciples diye de bir saygı grubu çıkmıştı. Ronnie James Dio'yu kaybettiğimizden sonra. Hatta Dio Disciples 2012'de Türkiye'de de çalmıştı. Onun vokalisti Tim Ripper Owens'ti. Judas Priest'in başarısız döneminde, yani başarısız demeyeyim de pek popüler olmayan 2 albümlük döneminde, alışmayanlar için başarısız diyeyim, kendi meşrebince şarkı söyleyip heavy metal'in gezgin efsane vokalistlerinden bir tanesi haline geldi. O mikrofondaydı. Tanıdığım bir isim mikrofonda olsaydı bugün nasıl olurdu, ne değişirdi bilemiyorum ama bu doğal olarak konserin başındaki bir düşünce, sonuna doğru hakikaten iyi ki bu tombul Bruce Dickinson abi mikrofona geçmiş diye sevindim. Bu arada kaçırdığım konserler arasında Mastodon var. Onları da Headbang'e 1-2 defa yazdığımı hatırlıyorum. Çok dinlemiyordum ama işte bu yazarlık bilinci, görev bilinci beni konsere çağırdı. Benim buradaki geleneğim konsere hep biletini kapıda almak. Mastodon konseri bütün biletleri tükenmişti birkaç gün öncesinden, o yüzden gidip göremedim. Şubat'tan önceki konserler arasında kaçırdığım ise Destruction vardı. Aralık ayında pis bir metal festivali düzenleniyor Tilburg'da. Oradan bir tek Destruction ilgimi çekmişti. Bir ara hakikaten hastası olarak dinliyordum onları.
Mart ayında yine bir başka pis bir metal festivali oldu. Buna da İzmir'den Kıvanç abiler geldi. Buradan da onlara selam yollayayım. Görüşemedik gerçi. Burada ne yazık ki onların yolu Ütrecht'e düşmedi. Benim yolum onların konakladığı Almere kentine düşmedi. Ama 3 günlük bir festival izlediler. Benim o 3 günlük festivalden ilgimi çeken 3 tane grup vardı. Discharge, Candlemass ve Triptykon. Celtic Frost'un devamı niteliğinde. Ama işte organizatörlerin gıcıklığı değil mi? 3 grubu da 3 ayrı güne koymuşlar. Bütün festivale param yetmedi. Tek gün gideyim desem bir grup için gidilir mi? O açıdan o festivalle kaçtı. İlk Anthrax konserinde bunu hakikaten düşünmüştüm ama kameranın kayıt kapasitesi bittiği için söyleyememiştim. Şimdi bu sefer söylemek istiyorum. Hakikaten yani dünyanın en güzel seyirci kitlesi heavy metalciler be. Vallahi. Yani 40 yaşında adam da gidiyor, çocuk gibi eğleniyor. Vallahi uzakta bu sefer arkalara pek gitmedim ama Anthrax konserinde yere çok fena pogo çıktığı için arkalara gitmiştim. Gözlemleme imkanı bulmuştum. Çok şirin görünüyorlardı ya hakikaten. Yani böyle itişip kakışıyorlar filan ama bayağı şirin bir kitle. Bu konser biraz daha efendiydi. Hiç itiş kakış olmadı. O yüzden yerim sabit durdu. Pek bir şey gözlemleyemedim. Uzun lafın kısası işte konser başlamadan önce hep üzerinde bir gerilim oluyor. Böyle kimseyi tanımıyorum. Herkes birbiriyle konuşuyor. Nasıl eğleneceğim filan diyorum ama içeri girince, müzik başlayınca, banttan bile çalsa kulağına tanıdık müzikler çalınınca o yabancılık hakikaten gidiyor. Belki hala insanlara selam vermiyorum filan. Ama insan kendini güvende hissediyor. Şu kılıkla bile. Sandaletle metal konseri dinledim ya. Evet, yavaş yavaş eve yaklaşıyorum. Artık yavaş yavaş kamerayı kapatayım. Şarjı da azalıyor. Sözlerim yarıda kalmasın. Ümit ediyorum ki arayı açmadan bir başka konserde daha sahnenin önündeki yerimi alabilirim. Öncesinde, sonrasında ve performans esnasında kaydettiklerimle sizlerle paylaşabilirim. Şu anda bisikleti tek elle kullanıyorum. Öbür elimi kaldıramadığım için el sallamışım varsayın. İyi geceler diliyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.